Merhaba arkadaşlar, Tahzeni Dünya kanalına hoş geldiniz. Yeni yayınladığımız hikayelerden haberdar olmanız için kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşlerinizi yorumlarda bildirmeniz kanalımızın gelişip büyümesi açısından önemlidir. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi dinlemeler. Baktım olay yaşayan sadece ben değilim. Herkes size başından geçen olayları gönderiyor. Ben de göndereyim de dinlesinler diye yazıyorum size. Hem benim de biraz yaşadıklarımın yükü hafiflemiş olur. Öncelikle selamun aleyküm. İsmim Hüseyin. Tokatlıyım. Güvenlik görevlisiyim. Sizlere geçmiş yıllarda başıma gelen olayı anlatmak isterim. O zamanlar sene 2003-2004 o aralar. O dönem uzun süre iş aradım. Malumunuz zaten iş sahası o zamanlar biliyorsunuz şimdiki gibi ha deyince bulunmuyordu. Her gün iş ilanlarına bakıyordum. Her gün de dua ediyordum. İnşallah bugün bir iş bulurum da başlarım çalışmaya diye. Bir gün yine gazetedeki ilanları okurken beni şaşkına çeviren o ilanla karşılaştım. Evet, şaşkına çeviren. Neden öyle dediğimi anlarsınız şimdi. Bir güvenlik görevlisi aranıyordu. Tamam, buraya kadar normaldi yazılanlar ama verdikleri ücret şimdinin 15-16 bin lirası gibi. Düşünsenize, ortalama maaşlar belli ama bu fiyat çok fazla. İster istemez insanın aklına acaba diye gelmiyor değil. Gözlerime inanamadım. Bu şaşkınlık arasında hemen verilen telefon numarasını aradım. İşin detaylarını öğrendim. Bir fabrikada gece boyunca güvenlik olarak duracaktım. Ertesi gün istedikleri evrakları toparlayıp görüşmeye gittim. Evrak kontrolü vesaire derken işe kabul edildim. Bu kadar yüksek maaş veren bir işe herkesin akın edeceğini düşünmüştüm. Ama benden başka kimse yoktu. Şaşkınlığım kat kat arttı. Ama o kadar mutluydum ki bunları önemsemedim. Çünkü bu dönemde bu maaş gerçekten çok güzel paraydı. Şimdiki gibi enflasyon falan da yoktu ya, o yüzden geçim bu kadar zor değildi. O yüzden o para çok güzel diyorum. Biraz şaşkınlıkla, biraz heyecanla ve önüne geçemediğim sevinçle iş saatimin gelmesini bekliyordum. Bu arada aileme ve arkadaşlarıma mutlu haberi verdim. Onlar da çok şaşırmış hem de çok sevinmişti. İş saatim gelince çıktım yola, fabrikaya gittim. Üzerimi değiştirdim. Silahlı güvenliktim tabi. Silahımı da belime takıp dışarı çıkıp etrafı gezmeye başladım. Burası yaklaşık 500-600 metrekare bir alandı. Bahçesinde de bir köpek vardı. Biraz köpeği sevip bana alışmasını sağladım. Ne de olsa iş arkadaşım sayılır. Sonra ona seninle beraber burayı koruyacağız. Ama sana kemik, bana para verecekler dedim. Kendi kendime güldüm. Köpek bana alışınca biraz daha dolaşayım dedim. Çünkü alan çok büyük olduğu için her tarafı ara ara kolaçan etmem gerekiyordu. Bir iki tur attıktan sonra bir sigara yaktım. Zaten etrafı bomboştu. Ne bir ev ne de başka bir şey vardı. Biraz ürperti de vardı içimde ama olsun dedim. Öyle sağa sola bakınırken telefonum çaldı. Arayan annemdi. Açtım telefonu. Annem işime merak etmiş. Nedir ne değildir birkaç soru sordu. Çok rahatım anne, merak etme dedim. Annem uzun uzun dualar etti her zamanki gibi. Sonra kapattım telefonu. Fabrikanın anahtarlarını vermişlerdi bana. Herhangi bir şey olursa müdahale edebileyim diye. Köpekle biraz daha oyalanayım. Hem bana alışır dedim. Hem de severdim köpekleri. Neyse köpekle oyun oynarken fabrikanın içinden bir gürültü koptu. Ses yankılandı resmen. Çok büyük bir şey devrilmiş gibi ya da kırılmış gibi bir ses. Köpek fabrikaya doğru yönelerek havlamaya başladı. Ben de hemen silahımı çıkardım. Fabrikanın kapısına doğru yaklaştım. Anahtarı çıkarıp kapıyı açtım. Işıklar kapalıydı. Açmaya çalıştım. Düğmelere basıyorum ama ışıklar bir türlü yanmadı. Büyük bir ihtimalle şalterler kapalı dedim kendi kendime. Çünkü açılmadı. Şalterlerin yerini de bilmiyordum. Tekrar çıkıp güvenlik kulübesine gittim. Bir el feneri alıp fabrikaya girdim. İçerisi çok büyüktü. Sesin nereden geldiğini bulmak zor olacaktı. Fenerle yavaş yavaş yürümeye başladım. Silahımı da doğrultmuştum. Dışarıdan köpeğin havlama sesleri geliyordu. Kim var orada diye bağırarak ilerledim. Çıt yoktu içeride. Zaten en ufak ses olsa yankılanırdı. Tek tek her yere baktım ama hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey devrilmemişti. Kırılan bir şey de yoktu. Her şey olması gerektiği gibi yerli yerindeydi.
Her yere baktığımdan emin olduktan sonra fabrikadan çıktım. Kapıyı kapatıp kilitledim. Biri girmişse bile çoktan çıkmıştı. Etrafa bakmaya başladım. Köpek hala havlıyordu. Hemen gidip köpeğin zincirini çözdüm. Zincirden kurtulur kurtulmaz fabrikanın arkasına doğru koştu. Köpeklerin kulakları bizden daha iyi duyduğu için mutlaka bir şey duydu deyip ben de arkasından koştum. Onu takip ettim. Köpek orada durmuş, karanlıktaki boşluğa doğru havlıyordu. Fenerimi tuttum o tarafa doğru ama hiçbir şey yoktu. Emin olmak için biraz daha ilerledim. Dikkatlice hem ses dinledim hem baktım ama yine bir şey yoktu. Tekrar döndüm. Köpeğe baktım. Köpek hareketsiz bir şekilde geldiğim yöne doğru kilitlenmişti. Tekrar kim var orada diye seslendim. Ses mes yok. Köpeği götürüp bağladım. Belki kedi, kuş falan görmüştür. Ona havlamıştır diye düşündüm. Bağladığım anda ulumaya başladı. Sakinleşmesi için başını okşadım ama sakinleşmedi. Benim de içim huzursuz oldu. Gözümden kaçan bir şey olursa çok fena başım ağrırdı. İçim rahat etmediği için fabrikanın etrafını tekrar dolaştım. Biraz rahatlamıştım. Hiçbir sıkıntı görünmüyordu. Bir sigara yaktım ama bu sefer gözümü dört açmıştım. Bir süre hiçbir şey olmadı. Fener hala elimdeydi. 1 saat kadar daha etrafı ara ara gezdim. Kulübeye girdiğim anda 60 yaşlarında elinde bir değnekle bir adam yaklaştı. Üstü başı toz içinde. Tabiri caizse burası incin top oynuyor dedikleri gibi bir yerdi. Yani kimseler yoktu. Bu adamın burada ne işi vardı? Ne işi olabilirdi ki gecenin bir vakti burada? Araba da yoktu zaten etrafta. Yürüyerek gelmesi imkansızdı. Şaşkınlıkla "Buyur amca" dedim. Bana doğru cevap vermeden yürümeye devam etti. Sakalları bir karış uzunlukta. Gözleri masmavi. Belki duymamıştır diye tekrarladım. "Buyur amca" dedim. Adam aramızda 1 metre kalana kadar gözlerini ayırmadan yaklaştı. "Bizi rahatsız ediyorsun" dedi. Adamdan aldığım o enerji, gözlerindeki keskin bakış, tuhaf bir şekilde gelmesi beni zaten korkutmuştu. Bir de bu cümleyi duyunca iyice afalladım. Ben hiçbir şey diyemeden adam "bizi rahatsız etme" dedi. O yine böyle deyince elim ayağım buz kesti. Korkudan mı diyeyim, ondan aldığım, hissettiğim enerjiden mi diyeyim bilemiyorum ama buz kesilmiştim resmen. Yine tekrarladı. "Bizi rahatsız etme." O anı nasıl anlatayım? Yer titredi sanki. Deprem oldu. Yer ayaklarımın altından kayıyor. Gözleri gözlerimden hiç ayrılmıyordu. Sağa sola en ufak bir şekilde kaymıyordu. Sabitlenmiş, kilitlenmiş bir şekilde gözleri ile ayrı, sözleri ile ayrı tehdit ediyordu. Bir şey boğazımı sıktı sanki o an. Konuşup cevap vermek istedim ama veremedim. Nefes almaya çalıştım, alamadım. Boğuluyordum resmen. Öksürerek yere çöktüm. Adam ise geri dönüp geldiği yerden kayboldu. Ben de kendime gelmeye çalıştım. Su içtim. Elimle yüzüme su çarptım. Derin derin nefes aldım. Ellerim, ayaklarım titriyordu. Oturdum öylece. Sonra aklıma köpek geldi. Tüm bu olanlara hiç havlamamıştı. Köpeğin kulübesine doğru gittim. Köpek hareketsiz, dili dışarı çıkmış şekilde yerde yatıyordu. Salladım biraz kendine gelir diye ama hareket bile etmedi. Ölmüştü çünkü. Az önce sapasağlam koşan köpek bir anda nasıl ölür? Ben bunları düşünürken köpeğin kulübesinin içinden bir hırıltı sesi geldi. Korkudan kendimi geriye doğru attım. Yere düştüm geri çekilirken. "Ne oluyor Allah'ım böyle" dedim. Bana işe girerken bir telefon numarası vermişlerdi. Bir sıkıntı olursa bu numarayı arayacaktım. Hemen aradım. Fabrikanın içinden bir gürültü geldiğini, sonra da bir adamın geldiğini, en sonunda köpeğin öldüğünü anlattım. Telefondaki kişi "Fabrikayı kontrol ettin mi?" dedi. "Ettim ama hiç kimseyi görmedim" dedim. Eğer mümkünse fabrikaya gelmelerini istedim. Çünkü normal şeyler olmuyordu. Ama telefondaki kişi "Gelemem" dedi. "Nasıl gelemezsiniz?" dedim. "Köpeği besbelli biri öldürdü. Ses çıkarmasın diye yapıldı. O anda da biri gelip beni oyaladı" dedim. "Polisi ara o zaman" dedi. İlginç bir şekilde asla gelmek istemiyordu. Tamam deyip kapattım telefonu. Kulübeye girdim. Korkuyla etrafa bakıyordum. O sırada bir köpek uluması duydum tam yanımda. Köpeğin kulübesinden geliyordu ses.
Yerimden fırladım, köpeğe baktım. Hareketsiz yatıyordu hala. O zaman o ses nereden gelmişti? Feneri alıp etrafa tuttum. Köpek falan yoktu. Beni bu kadar şaşırtan köpek sesi duymak değildi. Tam yanımdan gelmesiydi. İyice ürkmüştüm. Bildiğim duaları okumaya başladım. Ben duayı bitirince fabrikanın kapısı aniden çarparak kapandı. Ama bu nasıl olur? Ben kapıyı kilitlediğime emindim. Kalkıp bakmaya cesaret edemiyordum açıkçası. Ama bakmak zorundayım. Ben bunun için buradayım. Bismillahirrahmanirrahim deyip kalktım. Fabrikanın kapısına geldim. Açmaya çalıştım ama kapı kilitliydi. Kilitli kapı nasıl açılıp kapanacaktı? Kapandıysa kim geri kilitleyecekti? Aklımı yitiriyorum herhalde dedim. Bulunduğum yer jandarma bölgesiydi. Ben de jandarmayı aramaya karar verdim. En azından her yere bakarlar onlar diye düşündüm. Jandarmayı aramak için telefonumu çıkardım. Ama telefonum kapanmıştı. Şarjı da vardı halbuki, ancak buna rağmen kapanmıştı. Eski telefonları bilirsiniz, pek özelliği olmadığı için uzun süre şarjı giderdi. Ama benim telefonum kapanmıştı. Kulübede telefon yoktu. Ne yapacağım ben şimdi diye kara kara düşünmeye başladım. Bir yandan da dua okuyordum. Ezberimden çok sure bilirdim. Bildiklerimi hep Eûzü Besmele ile okurdum. Çünkü bilmeyenler olabilir diye söyleyeyim, iyi olur. Eûzü billahi mineşşeytanirracim demek, kovulmuş şeytanın şerrinden sana sığınırım demekti. Ben de kendimi şerli şeytan ve cinlerden Allah'a sığındırırdım. Ailem çok muhafazakardı ve beni de böyle yetiştirmişlerdi. Cinlere inanırdım ve çok korkardım. Düşündükçe daha da çok korkuyordum. Etrafta bir ben, bir de ölü köpek vardı sadece. O anda kulağıma bir fısıltı geldi. Bu ses az önce gelen adamın sesine benziyordu. Bizi rahatsız etme dediğini duydum. Arkama baktım ama kimseyi göremedim. Silahımı çıkartıp havaya ateş etmek geldi aklıma. Hem birileri varsa korkup kaçsın, hem de jandarma falan varsa sesi duyup gelsin diye düşündüm. Silahımı çıkartıp havaya doğru 4 el ateş ettim. İşte o an bir şimşek çaktı. Ortalık o zifiri karanlık gündüz gibi aydınlandı adeta. Sanki bir saniyeliğine güneş doğmuş gibi oldu. Işık gözlerimi aldı. Yağmur yoktu ama bir şimşek çakmıştı. Arkamda bir nefes hissettim. O kadar çok korkuyordum ki bayılacağım sandım. Yavaşça arkamı döndüm ve o korkunç şeyi gördüm. Az önce gelen adam, ama bu sefer çok daha korkutucu halde. Mavi olan gözleri kıpkırmızı, tozlu olan elbiseleri bu sefer kanlıydı. Elleri kirli ve yaralı. Boğazıma sarıldı birden. Bizi rahatsız etme demedim mi dedi. O kadar güçlüydü ki hiç zorlanmadan tek eliyle sıkıyordu. Gözlerim yerinden fırlayacaktı. Dua okumaya çalıştım ama ancak içimden okuyabildim. O an tüm samimiyetimle Allah'a teslim oldum ve dua okudum. Gözlerim kapandı. Ben ölmek üzere olduğumu hissettim. Cin suresi okuyordum. Ben okudukça boğazımı sıkan elin gücü bitiyordu. Ben okudukça inliyordu. Derken el boğazımdan tamamen çekildi. Yere yığıldım. Gökyüzüne baktım. Bir süre böyle hareketsiz kaldım. Gücümü toplamaya başlayınca yerimden kalkıp kulübeye girdim. Jandarma gelsin diye dua ediyorum ama kimse gelmedi. Kulübede oturmuş, çaresiz bir şekilde yardım bekliyorum. O anda Hüseyin diye bir ses duydum. Fabrikanın uzağından geliyordu ses. Telefonda konuştuğum kişiydi bu. Nihayet geldi dedim içimden. Kulübeden çıkıp buradaydım dedim. Hüseyin diye bir ses daha geldi. Buraya gel Hüseyin dedi ses. Sese doğru yaklaştım. Ben gittikçe ses daha da derinden geliyordu. O anda kendime gelip koşarak kulübeye girdim. Beni ormana doğru çekmek istemişler. Daha önce böyle olaylar duyduğum olmuştu. Yine dualar okudum, salavatlar getirdim. Midemde inanılmaz bir bulantı başladı. Kulübede ufak bir radyo vardı. Hiç açmamıştım. O an radyo kendiliğinden açıldı ve yine kendi kendine frekansları değişmeye başladı. Hiçbir ses yok. Sadece cızırtı vardı. Kapatmaya çalıştım. Olmayınca pillerini çıkardım. O anda dikkatimi telefon çekti. Açılmıştı. Hemen jandarmayı aradım. Az sonra geldiler. Fabrikanın her yerine, her tarafına baktılar. Hiç kimseyi bulamadılar. Aralarında konuştukları bir cümle dikkatimi çekti.
Jandarma aynen şu cümleyi söyledi. Yine hiçbir şey bulamadık. Ben hemen sordum ne demek istediğini. O da sürekli bu fabrika için ihbar aldıklarını ve buraya her geldiklerinde farklı bir güvenlik görevlisi olduğunu söyledi. Ben yavaş yavaş anlamaya başlamıştım. Bu yüzden maaş bu kadar yüksekti ve konuştuğum kişi bu yüzden gelmek istemedi. Jandarma kontrolden sonra gitti. Ben de sabaha zor ettim. Eminim oradan kurtulmamızı sağlayan başlıca şey annemin dualarıydı. Sabah olunca işten ayrılmak istediğimi söyledim. Siz benim yerimde olsaydınız ne yapardınız? Maaşı yüksek diye böyle bir yerde çalışmaya devam eder miydiniz? O zaman oradan ayrıldıktan sonra bir daha ne o insanlara işim ne de o fabrikaya yolum düşmedi. O zamanlar olayın sıcağıyla araştırmıştım. Gerçekten o olayı yaşayan sadece ben değilmişim. Jandarmanın dediği gibi kaç görevli değişmiş ama yaşanan olay hep aynı. Bunları öğrendikten sonra psikolojimi bozmamak için konuyu kapattım. Yıllar boyunca da açmadım. Sadece yazmak geldi içimden. Anlatımınızı beğeniyorum. Yorumlarda da görüyorum sesinizi beğenenleri. Sizden dinlemek ayrı bir heyecan verecek. Şükürler olsun ben atlattım üzerimdeki bu olumsuzlukları. Size de tavsiyem ana duası alın. Onda öyle bir zırh var ki her ne olursa olsun sizi her türlü şeyden koruyor. Bu görünen olsun, görünmeyen olsun her şeyden. İnancınız da tam olsun. Öyle zamanlarda sığınacak kapınız olur. Rabbim her türlü şerden sizleri, bizleri korusun. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. Hikayemiz bu kadar arkadaşlar. Eğer sizin de paylaşmamızı istediğiniz hikayeniz varsa mutlaka yorumlarda bekliyorum. Bir sonraki hikayemizde görüşmek üzere. Teşekkürler.